Herkese merhaba. Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlere altıgen hırkalarda kolları daha dar nasıl başlıyoruz? Ayrıca bedeni de bu şekilde daha uzun nasıl başladığımızı göstereceğim. Bu haliyle teknik bir video olacak. Örgüden biraz anlayan arkadaşlar için daha faydalı bir video. Eğer bu video çok ilgi görürse bu hırkayı tamamlayıp ikinci bölüm olarak da yine paylaşabilirim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bedenlere göre, şu alt bedene göre kolları örnek parçasında daha dar bir şekilde ilerliyor. Bunu tabii ki bedenimizin genişliğine göre motifleri ördüğümüz zaman daha da belirgin olacak. Burada gördüğünüz gibi kol evinin yüksekliği bakın bu şekilde ilerlerken burada kollarımız daha dar bir şekilde ilerliyor. Şimdi ben örnek çalışmasını yaparken Alize'nin Süperlana klasik iplerini kullandım. Ayrıca 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Altıgen hırkalarda özellikle sormuş olduğunuz kaç sıra ördüğüm zaman yani benim kullanmış olduğum iple kaç sıra örersem işte large beden olur ya da medium beden olur diye sıra sayılarını soruyorsunuz. Şimdi altıgen hırkanın en kolay yönü hangi iple örerseniz örün kendi bedeninizin santim ölçüsüne gelene kadar sıralar eklemeye devam ediyorsunuz. Yani ben 10 sıra ördüysem sizler ince iple örüyorsanız 12 sıra örebilirsiniz, 15 sıra örebilirsiniz ya da kalın iple daha az sıra örebilirsiniz. Yine ben burada örnek çalışması için Alize Süperlana Klasik kullandım ama sizler baharlık hırkalarınız için bunu Alize'nin Diva ipleriyle ya da koton iplerle de yine baharlık hırka olarak çalışabilirsiniz. Ayrıca bedeni bu şekilde uzun çalışarak birleştirmeyi yaptıktan sonra biliyorsunuz altıgen hırkalarda alta da yine hırkanızın uzun olmasını istiyorsanız sıralar ekliyoruz. Bu şekilde başladığımız zaman sıralar eklemenize gerek kalmıyor. Sadece beden genişliğiniz için bedenlere istediğiniz ölçüye gelene kadar motiflerinizi tamamladıktan sonra bedenlere sıra ekleyip o şekilde alt etek ucuna sıralar eklemeden hırkanızı rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Bir de bu hırkada bu şekilde kollarımızı dar olarak başladığımız için burada kol birleştirmesini yaptıktan sonra bu kolda sıra eklememize gerek kalmadan belki sadece kolda lastik çalışmasını yapacak şekilde yani lastik çalışması için sıralar ekleyebiliriz. Ama ek olarak sıra eklememize gerek kalmayabilir. Bunu da hırkamızı tamamladığımız zaman göreceğiz. Çünkü şu bölümde kol evinin yüksekliğine ulaştığımız zaman burada artık kolumuzun uzaması yani uzunluğunu durdurmuş oluyoruz. Onu da üzerimize ölçtükten sonra devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Şimdi normal altıgen hırkalarda burası aynı genişlikte yani şu kol evinin yüksekliğine ulaştığımız zaman burada daha kısa bir yani dirseğe kadar bir uzunluk oluşuyor. Fakat burada şu kolumuzun bu kısmı daha dar olduğu için biraz daha fazla sıra ekleyebiliriz. O yüzden de buradaki uzunluk da artacaktır. Ama hiç sorun değil. Yine diğer hırkalarda olduğu gibi kol birleştirmesini yaptıktan sonra buradan kolları da uzatabilirsiniz. Evet, şimdilik sanırım bu kadar. Yine bana sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Kanalımda birçok altıgen hırka var. O videolara da bakarak bedenlere nasıl sıra eklediğimizi de görebilirsiniz. Ayrıca burada bu başlama tekniği ile her zamanki gibi yani altıgen hırkaya her zamanki gibi başlayıp sadece kol daraltmadaki tekniği kullanarak yine bedeni kısa olarak da çalışabilirsiniz. Yani uzun çalışmak zorunda değilsiniz. O zaman sizler benim başladığım gibi değil yine her zamanki gibi başlayıp sadece koldaki daraltma tekniğini uygulayabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Başlarken tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir ip aldım. İlk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. İlk ilmekten tek olarak çıktım. İkisini birlikte bu şekilde bir halka oluşturdum. Şöyle. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bu boşluğun içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Tekrar ilkinden tek, ikisini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar buradaki boşluğa batıyorum. Bir ip aldım. Tekrar ilkinden tek, ikisini birlikte topladım. Bu şekilde ikili trabzan yaptım. Yani 3 kere de çıkarak üçlü trabzan da diyebiliriz.
1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar boşluğa batıyorum. Şöyle ilkinden tek, ikisini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir boşluğa battım. Aynı şekilde bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 7 tane bu şekilde boşluğumuz olacak. Bu altıncısı. 1, 2, 3 zincir. Tekrar şöyle bir trabzan daha yaptım. Sizler burada daha da uzun bir hırka olmasını isterseniz 7 değil de 9, 10, 12 o şekilde yine boşluklar yaparak başlayabilirsiniz. Yani buradaki boşluklarımızı ne kadar fazla başlarsak o kadar uzun olacak. Şimdi size tavsiyem benimle birlikte bu şekilde 7 tane boşlukla, ipiniz tabii ki daha ince ise ben 4 milimetre tığ kullanıyorum. Sizler 2,5 ya da 3 milimetre tığ kullanacağınız iplerle örüyorsanız burada 7 değil de 9 tane boşlukla başlayabilirsiniz. Ama benimle aynı kalınlıkta ya da aynı tığ numarasını kullanıyorsanız 7 tane boşluk yaparak başlayıp bir tane hırkayı örerek tecrübe etmeniz daha iyi olur. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim tekrar. Hemen ilk boşluğun içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Zincirimizle beraber burada 3 tane ikili trabzanımız oldu. Arada zincir çekmeden şu sıradaki boşluğa atlıyorum. Hemen buraya 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Tekrar sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Bu şekilde son boşluğa gelene kadar bütün boşluklara 3 ikili trabzan yapalım. Evet, son boşluğun olduğu yere geldim. Yine buraya da 3 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi son boşlukta 5 tane üçerli trabzan grubumuz olacak. Aralarda 2 zincir çekeceğiz. Şöyle 2 zincir çektim. Bu ikincisi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir ve 3 ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, 3 ikili trabzan. Şöyle biraz çekelim. Tekrar 2 zincir, son kez 3 ikili trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğun içine. Evet, hemen sayalım. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane üçerli trabzan grubumuz oldu. 1, 2, 3, 4 tane de 2 zincir boşluğumuz var. Şimdi buradan sıradaki boşluğa atlıyorum. Yine 3 ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir çekmeden. Tekrar sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Baştaki boşluğa gelene kadar bütün boşluklara 3 ikili trabzan. Tekrar başladığımız boşluğun olduğu yere geldim. Şimdi burada 3 tane üçerli grubumuzun olması gerekiyor. Başlangıçta bir tane yapmıştım. Şimdi 2 tane daha yapacağız. Yine arada 2 zincirimiz olacak. Şimdi 3 ikili trabzanı yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar 3 ikili trabzan. Şöyle üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi ilk boşluğumuzun içinde de 3 tane ikili trabzan grubumuz olacak ve 2 tane köşe boşluğumuz olacak. Burada 2 zincirle yaptım. Şimdi kapatırken tığıma bir ip aldım. İlk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle 3 ilmeğimi biraz ortalayarak uzattım. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir çektim. Bakın burada 2 tane köşemiz oldu. 1, 2. Şimdi hemen şöyle altta da 1, 2, 3, 4 tane köşe boşluğumuz var. Yani toplamda altıgen hırka için 6 tane köşeye ihtiyacımız var. Burada bizim 6 tane köşemiz olmuş oldu bu şekilde. Şimdi burada yeni sıraya başlarken bir zincir çektim. Hemen ilk boşluğun içinden şöyle ipimi aldım. Bu şekilde ikisini birlikte topladım.
İlk ilmeğin değil, şimdi bu sık iğne aslında biraz gevşek olarak yaptım. İlk ilmeğin değil, şöyle ikinci ilmeğin içinden bir ip aldım, uzattım. 2 ilmeği tekrar topladım. Bu şekilde ikili trabzan yaptım. Tekrar yanına 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Sizler 3 zincir çekerek de burada başlayabilirsiniz. Şimdi arada zincir çekmeden yine burada yarım köşeyle başlıyorum. Sıradaki boşluğa atlıyorum. Tekrar 3 ikili trabzan. Tekrar sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Bu kısımlar hep aynı şekilde ilerliyor. O yüzden buraları hızlı geçeceğim. Hemen köşelerin olduğu yerde tekrar buluşalım ve kolumuzu nasıl dar başladığımızı göstereceğim. Artık bu sırada kolumuza başlayacağız. Çünkü bu bölüm bizim kolumuzun olduğu bölüm. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Şimdi ilk köşenin içine 3 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan yapıyoruz. Burada 4 tane köşe boşluğumuz var. Tekrar 2 zincir çektim. 3 ikili trabzan. İlk köşemizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ikinci köşede yine arada zincir çekmeden ikinci köşeye ilk önce 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, bu defa 2 ikili trabzan. Bir tane 3 ikili trabzan, bir tane de 2 ikili trabzan grubumuz olacak. Şimdi tekrar arada zincir çekmeden sıradaki köşe boşluğuna 2 ikili trabzan, tekrar 2 zincir ve 3 ikili trabzan. Şimdi burada 4 tane köşe boşluğumuz var. 2 köşe boşluğu, yani ortadaki 2 köşe boşluğumuz bu şekilde olacak. Bakın burada 3 ikili trabzan, 3 ikili trabzan. Sıradaki köşe boşluğuna 3 ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan. Sıradaki köşe boşluğuna yine 2 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan. Şimdi tekrar son köşe boşluğuna aynı şekilde 3 ikili trabzan, 2 zincir ve 3 ikili trabzan yapıyoruz. Yani sadece ortadaki iki köşe o şekilde ilerleyecek. Kolların dar olabilmesi için. Evet, şöyle üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi köşelerin olduğu yeri tamamlamış olduğum, şöyle tekrar göstereceğim. Bakın başta ve sonda üçerli trabzan gruplarıyla 2 tane köşemiz var. Burada da bu şekilde başlangıçta ve sonda 3 tane ikili trabzanımız var. Ortada 2 tane ikili trabzan gruplarımız var. Şimdi burada artık aynı şekilde devam ediyoruz. Hemen sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Bu aralarda her zaman zincir çekmeden ilerliyoruz. Sadece köşelerde 2 zincirimiz olacak. Evet, tekrar köşenin olduğu yere geldim. Hemen buraya 3 ikili trabzan. Bu kısımda hep aynı şekilde ilerliyor. Sadece diğer bölümde 2 ikili trabzanlarımız oluyor. Burası etek ucunun olduğu bölüm. Şimdi biraz ilerleyince göstereceğim katlayarak. Şimdi 2 zincir çektim. Şöyle köşeyi tamamlıyorum. Burada sadece 2 tane köşe boşluğumuz var. Burası bizim etek ucunun olduğu bölüm. Şimdi tekrar bu yarım köşemizin olduğu yere geldim. Hemen ilk boşluğun içine yine 3 ikili trabzan ve köşeyi kapatırken şöyle bir ip alıyorum ve bu şekilde ben sık iğne ile ikili trabzan yaptığım için şöyle yine trabzanlarımız hep aynı oluyor. 2 ilmeğe şöyle battım, buradan bir ilmek aldım, 3 ilmeğimi bu şekilde uzatarak kapattım. Tekrar bir zincir çektim, boşluğun içinden bir ilmek aldım, biraz uzattım, ikisini birlikte topladım. Tekrar ikinci ilmekten şöyle bir ilmek daha aldım, uzattım, ikisini birlikte topladım. Şimdi buraya 2 ikili trabzan yapıyorum. Yine yarım köşemizi yapmış oldum. Şimdi diğer köşelerin olduğu yere kadar boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağım.
Yani şuraya gelene kadar yapalım. Daha sonra orada bir sıra daha göstereceğim. Evet, ilk köşe boşluğunun olduğu yere geldim. Şimdi burada nasıl görüyorsak bundan sonra o şekilde devam edeceğiz. Yani bu ilk köşe boşluğunda 3 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi sıradaki köşe boşluğuna şöyle gördüğümüz gibi devam edeceğiz. Bir tane 3 ikili trabzan, bir tane de 2 ikili trabzan grubumuz var. Hemen aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi bu sırada şöyle unuttum. Bakın burada artık arada bir tane boşluğumuz oluştu. Buraya da 3 ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki boşluğa ilk köşeden sonra 3 ikili trabzan yaptım. Şimdi burada aynı şekilde devam ediyorum. 3 ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan. Şimdi bu iki köşemiz, bakın burada 2 ikili trabzan, burada da 2 ikili trabzanımız var. Bu 2 ikili trabzanların olduğu aradaki boşluklara da her zaman 2 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi buradaki boşluğa 2 ikili trabzan yapıyorum. Yani sadece aslında bir kenarda iki ikili trabzanlarımız olacak. Motif büyüdüğü zaman daha rahat görebilirsiniz bunu. Şimdi yine köşeye, bakın köşede bir alt sırada iki ikili trabzanımız var. İlk önce iki ikili trabzan yaptım. 2 zincir, şimdi 3 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu 3 ikili trabzanı bitirdiğim için burada ara boşluğa yine 3 ikili trabzan. Tekrar sıradaki boşluğa, yani son köşe boşluğuna 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan yapacağız. Ve aynı şekilde boşlukların içine 3 ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu kısımlar hep aynı zaten. Buraları biraz hızlı geçmek istiyorum. Şimdi şöyle bakalım hemen. Bakın bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi burada şu iki tane ikili trabzan grubuyla başladığımız kenar, bakın ortaya bir tane yaptım. Yeni sırada şu boşluklara da yine iki tane ikili trabzan grubumuz gelecek. Yani sadece şu başıyla sonunda 3 tane ikili trabzanımız var. Şu bölümün tamamı hem ara boşlukları hem de köşede, burada sonda, burada da başlangıçta iki tane ikili trabzan grubumuz olacak. Bu şekilde motifimizi büyütmeye devam edeceğiz. Şimdi buradan devam edeceğim. Buraya geldiğimiz zaman yine köşeye aynı şekilde köşemizi yapıyoruz. Ara boşluğumuz var. 3 tane ikili trabzan. Tekrar ilk köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan ve burada artık bir iki defa gösterdim. Burada aynı şekilde yarım trabzanla kapatıp yeni sıraya başlıyoruz ve tekrar buradan geldiğimiz zaman da ilk köşeyi 3 ikili trabzan gruplarıyla devam ediyoruz. Hemen şimdi ben tamamlamış olduğum büyük parçanın üzerinde göstereyim. Daha net görebilirsiniz. Bakın böyle motifimizi örerek büyütüyoruz. Şimdi burası şöyle. İkili trabzanlarımızın olduğu kenarımız şu kenar. Gördüğünüz gibi hep köşenin şu bölümünde V şeklinde ikili trabzan gruplarımız var. Yine ortada da aynı şekilde ilerliyor. Şimdi şöyle motifimiz büyüdüğü zaman bakın buralar hep 3 ikili trabzan. Buralarda yine 3 ikili trabzan gruplarımız var. Şimdi burası bizim bedenimizin üst kısmı. Şöyle göstereyim katlamayı da bilmeyenler için. Şöyle ön yüzü altta kalacak şekilde buradaki kenarı karşı taraftaki kenara getiriyorum. Şimdi burası bizim kolumuz olmuş oluyor. Burada şimdi ölçecek olursak, şimdi normalde altıgen hırkalarda bu kenarı gördüğünüz gibi şöyle yukarıya doğru daralmaya başladı. Şimdi burada kolun yüksekliği yine çok rahat bir şekilde ayarlayabileceğiz. Yani biz burayı kendi kolumuzun kol evinin yüksekliğine ulaşana kadar ördüğümüz zaman burası gördüğünüz gibi dar olacak şekilde ilerliyor. Şimdi şöyle ölçelim.
Benim örnek parçamda bakın burası kol altından 11 santimetre olurken hemen kol ucuna bakalım. Şimdi burası 7 santimetre. Yani arada 1, 2, 3, 4 santimetre fark var. Bu tabii ki motifimiz büyüdüğü zaman bu fark da bu şekilde aynı orantıyla ilerleyecek. Böylece gördüğünüz gibi kolumuz, şimdi burası küçük görünüyor. Sıralar eklediğimiz zaman bu biraz daha büyüyecek. Büyüdüğü zaman bedenimizin genişliğine göre belki de biz bu kolu artık bileğimizin olduğu yere kadar, şimdi ben de örüp tamamlamadım, ilk defa örüyorum. Bileğimizin olduğu yere kadar uzatabileceğiz kolumuzu. Yani buradaki genişlik önemli. Sizin buradaki genişliğiniz genelde bileğimiz 22-25 santimetre. Benimki 22 santimetre, bayağı ince bir bileğim var. Dolayısıyla 25 santimetre, 26 santimetre burası sizin tam olacak şekilde değil. Tabii ki biraz da geniş olması gerekiyor. Biraz da 1-2 santimde fazla yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla burası o santim hesabına, yani şu anda daha 7 santimetre. Her sırada 1 santimetre arttığına göre 22 santim olana kadar hemen hemen bir 12 santim 14 santim örmemiz gerekiyor. 14 santimetre ördüğümüz zaman burada da kol uzunluğumuz belki de tam, yani şuradaki kol birleştirmesini yaptıktan sonra buraya sıralar eklemek zorunda kalmayabiliriz. Bu yönden de gerçekten çok pratik bir başlangıcı olmuş oluyor. Şimdi ben şurada size farklı bir birleştirme tekniği de göstereceğim. Şu kolumuzu birleştirme tekniğini. Genelde altıgen hırkaları örerken son sıranın bu koldaki birleştirme sırasına geldiğimiz zaman burada örerek birleştirme yapıyoruz. Yani şu aralardan karşı tarafa birleştirme yapıyoruz. Burada da yine kola devam ediyoruz. Şimdi burada kola devam edip etmeyeceğimizi, uzunluğunu bilmediğimiz için size farklı bir birleştirme göstereceğim. Sizler de zaten farklı tığ teknikleriyle ön yüzden de birleştirme yapabilirsiniz. Dikerek de birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi bir de burada beden genişliğimiz ve beden uzunluğumuza bakalım. Şimdi burada beden genişliğimiz bakın şöyle, tabii ki 11 santimetre, kolla aynı şekilde. Şimdi kolumuzun ben large beden için 20 santimetre olana kadar buraya devam edeceğim. Yani 20 santimetre large bedende kol evi için, düşük kol için uygun. Bu yine düşük kollu, yani tam takma kol değil ama düşük kolla takma kol arası olabilir. Kol evini rahatlıkla kol altından omuza kadar olan yükseklik olarak hesaplayacaksınız buradan itibaren. Balon kol olmuyor, gördüğünüz gibi oldukça dar. Şimdi burası 20 santimetre olduğu zaman bu beden genişliği de 20 santimetre olacak. Large beden için 20 santimetre yeterli değil beden genişliğinde. Dolayısıyla burada biraz sıralar eklememiz gerekecek. Sıralar, yani buraya sıra eklemek istemezseniz o zaman kolu büyük yapmanız gerekir. Burada 25 santimetre genişliğinde bir kol yaparsanız o zaman 25-25-50 santimetre, yani toplam 50 santimetre genişliğinde bir bedeniniz olur. Tabii ki ön ve arka bedenle birlikte 100 santimetre olacak. Şimdi burada kol evi yüksekliği oluştuktan sonra şuradaki kol birleştirmesini yapıp kolumuza bunu ölçmemiz lazım. Yani şuradaki darlık nereye geliyor, ne kadar dar, yani burada bileğimizde mi kalacak, onun genişliğini kontrol etmemiz gerekiyor. O yüzden daha sonra bedene sıra ekleyebiliriz. Şimdi ben bu şekilde başladığım zaman bedene sıra eklemeyi tercih ediyorum. Onu da size hemen göstereceğim. Önce birleştirmeyi yapalım. Daha sonra da bedene sıra eklemeyi göstereceğim. Zaten çok kolay. Kanalımda birçok altıgen hırka modeli var. Orada da tabii ki orada modelli hırkalar olduğu için orada sıra eklemek biraz daha farklı oluyor. Modele göre devam ediyor. Ama bir tane en son paylaşmış olduğum altıgen hırkada klasik altıgen hırka, ilk yeni başlayanlar için orada sıra eklemeyi çok rahatlıkla anlatıyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi burada şöyle tersten birleştirme yapacağım. Ön yüzden değil. Şöyle tersini dışa koy, ön yüzü dışa bakacak şekilde şöyle tersten katladım, karşıya getirdim. Hemen burada tığıma başlangıç ilmeği attım. Şimdi bu köşenin olduğu yerden hemen şöyle batıyorum. İki köşe boşluğuna birlikte şöyle direkt sık iğne yapıyorum. Şimdi şöyle sık iğneyi bu tarafa biraz kaydıracağım. 2 zincir çektim. Hemen sıradaki boşluğa geldim. 2 sık iğne yapacağım. Dilerseniz 3 zincir çekip 1 sık iğne yapabilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. Çünkü daha güzel durur belki. Şöyle 3 zincir çektim. Boşluğa 1 sık iğne.
1, 2, 3 zincir, boşluğa bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 zincir, boşluğa bir sık iğne. Dediğim gibi sizler yine burada kaydırmalar yaparak ya da dikerek birleştirebilirsiniz gizli dikişle. Bu da farklı bir teknik olsun. Bu şekilde birleştirmeyi ben daha önce görmedim. Şimdi iki boşluğu birlikte yapıyoruz. Çünkü bazen de sadece tek boşlukta bir sık iğne, bir zincir, karşıdaki boşluğa bir sık iğne şeklinde böyle zikzaklı bir birleştirme de oluyor. Burada iki motifi birden birleştiriyorum. Yani aslında tığ ile dikiş dikmiş gibi görünüyor bu ön yüzde de. Hemen 1, 2, 3 ve bir sık iğne. Yeni başlayanlar için özellikle çok kolay bir birleştirme. Arka bedeni de aynı şekilde birleştireceksiniz. Evet, tekrar 3 zincir ve son köşe boşluklarına şöyle ikisine birlikte bir sık iğne yaptım, bir zincir çektim. Kolunuza lastik olarak devam etmek isterseniz, eğer kol uzunluğunuz yeterli olursa, ön yüzden ilmeğinizi çekip, yani bunu çevirip ipinizi kesmeden ilmeğinizi şöyle buradan şuradan takıp ön yüzde tekrar bu tarafa köşe boşluğuna çekip oradan devam edebilirsiniz. Şimdi ben burada keseceğim. Evet, şimdi hemen şöyle terse çevirelim. Evet, ön yüzde birleştirmemizin görünümü bu şekilde oldu. Şimdi bedenlere sıra eklemeden önce iki tane motifinizi de tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Ben burada bedenlere nasıl sıra eklendiğini göstermeyeceğim. Hemen kısaca bir anlatacağım ama dediğim gibi yeni başlayanlar için olan altıgen hırka modelinde bedenlere sıra eklemeyi gösteriyorum. Orada izleyebilirsiniz, çok kolay. Şimdi bu videonun da devamını yaparsam o zaman bedenlere sıra eklemeyi de yine gösteriyor olacağım. Şimdi burada iki tane motifinizi şu kolunuzun olduğu yüksekliğe kadar ördükten sonra, bedeniniz de zaten aynı genişlikte olacak burasıyla. Sadece istediğiniz ölçüye gelene kadar her iki bedene de sıra eklemeniz gerekiyor. Şimdi burada iki motifi de sadece bedenlere sıra ekleyene kadar tamamlayın bu şekilde. Bu örnek parçalarını bitmiş olarak kabul edersek bu şekilde tamamlayıp kollarının doğru yöne bakacağı şekilde karşılıklı koyduktan sonra bedenlere sıra eklememiz gerekiyor. Şöyle bitmiş olan motifin üzerinde göstereceğim, yani birleştirme yaptığımız. Şimdi sıra eklemeye başlarken bakın buradan başlarsak daha kolay oluyor. Yani elimizin yönü bu taraftan daha kolay oluyor. Alt bedenden başlamaktan buradan başlamak daha kolay. Şimdi burada şu ilk köşe boşluğunu bırakıp arka bedende bu arka yakanın olduğu yer olacak. Buradan arka yakaya şurada bir tane ikili trabzan yapıp ilk boşluğa, diğer trabzanları her zamanki gibi 3 tane ikili trabzanlarla devam ederseniz yakanın, yani ensedeki yakanın genişliği şurada da 3 tane trabzan olmayacağı için yeterli olacaktır. Daha sonra bunu şöyle 3 kenarı etek ucuyla birlikte buradan örüyoruz. Ön bedene geliyoruz. Ön bedene geldiğiniz zaman şimdi burada ceket yakası yapmak isterseniz yine bu köşenin olduğu yere gelmeyeceğiz. Burada yine son boşluğa bir ikili trabzan yapacağız. Daha sonra bu şekilde dümdüz ilerleyerek örebilirsiniz. Yani hep sıranın başına kadar ön bedende gelmeniz gerekiyor. V yaka yapmak isterseniz o zaman farklı bir teknikle devam etmek gerekiyor. Onu da burada şu anda anlatmayacağım. Çünkü videoyu uzatmak istemiyorum. Bu teknik bir video oldu. Örgüden anlayan arkadaşlar için aslında çekiyorum. Sadece dar kol ve uzun bedenle başlama tekniğini gösteriyorum. Bedenlere sıra eklemek için diğer altıgen hırka videolarına bakabilirsiniz. Onlar modelli de olsa sizler de bu modeli devam ettirerek oradaki sıraları nasıl eklediğimi takip edebilirsiniz. Çünkü bazı videolarda yaka düşürmeyi gösteriyorum. Yaka düşürmeyi hem ensede hem de önde gösteriyorum. Yaka düşürme tekniğiyle önde de, yani ön bedende de V yaka çalışması yapabilirsiniz. Şimdi sıraları eklediğiniz zaman burada sizler yakanızın genişliği, yani ben mesela large beden için burası 20 santimetre olana kadar, kol evi 20 santimetre olana kadar örüyorum. Daha sonra burada 27 santimetre olacak şekilde bedenlere sıra ekliyorum.
Yani burada sıralar eklerken her iki bedeni de 27 santimetre yapıyorum. Ön bedeni biraz geniş yapmak istiyorum. O yüzden arka bedene ön bedenlere göre bir sıra eksik ekliyorum. Bunları sadece fikir olsun diye söylüyorum size. Yine sıraları ekledikten sonra pardon, şuna değinmek istiyorum. Şimdi burada gösterdim arka yakadan başladığımızı. Diğer motife başlarken şimdi şöyle bakın, bunu da çevirdim. Eğer buna da üstten başlarken arka yaka olarak başlarsanız bunlar bu şekilde olur. Yani kollarımız bu şekilde aynı yöne bakıyor olur. Dolayısıyla buna nasıl başlayacağız? Yine aynı yönde başlayacağız. Yani buradan üstten başlayacağız. Ama bu defa ilk başladığımız yer öndeki, yani ön bedenin yakası olarak başlayacağız. Dolayısıyla bu motifte arka beden olarak başladıysanız yakaya, önde nasıl yakaya devam ediyorsanız bu motifte de ön yaka olarak başladığınız zaman burada devam ettiğiniz şekilde yakaya başlıyorsunuz. Bitirdiğiniz bölüm arka yaka olmuş oluyor. O zaman karşılıklı böyle çevirdiğiniz zaman birinin önünü, birinin de arkasını çeviriyorsunuz. Karşılıklı her iki bedenin önü karşılıklı doğru bir şekilde gelmiş oluyor. Evet, umarım anlaşılmıştır. Yani dediğim gibi örgüden anlayan arkadaşlar için anlatıyorum. Yeni başlayan arkadaşlar için de eğer video çok ilgi görürse o zaman bu videonun devamını ikinci bölüm olarak paylaşacağım. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Hırkamızın anlatımı bu şekilde. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.